İbrahim, altınları çalındı, mağdur. Falcı Fatma, yanarak öldü, mağdur. Ağabey Mustafa, iftira atıldı, mağdur. İbrahim'in yerine hapiste yatan Cafer mağdur. Peki bu olayın kazananı kim? Falcının odasına girdiğinde cebinden çıkardığı kibriti özenle sehpaya yerleştirdi. Yanında getirdiği benzin dolu bidonu sağ tarafına koydu. Odada onun dışında 3 kişi daha vardı. Ağabeyi, falcı kadın ve falcının kızı. Az sonra tansiyon yükselmiş, bağırışmalar başlamıştı. Hırsla yerinden kalktı, bidonun kapağını açtı ve benzini falcı kadının üstüne boşalttı. "Sen kötü ruhlu bir büyücüsün, seni yakarak dünyayı bir kötülükten temizleyeceğim," diye haykırdı. Yemyeşil ormanların içindeki 3 köyde, 4 insan yaşıyordu. Biri ormancı, biri ağabey, biri müzmin gurbetçi, biri de namlı bir falcıydı. Ormancı İbrahim ve ağabeyi Mustafa, Maçka'nın Galyan köyünden, gurbetçi Cafer, Araklı'nın Aytaş köyünden, falcı Fatma ise Akçaabat'ta ikamet ediyordu. 3 çocuk babası ormancı İbrahim, motorlu testeresi sırtında "O orman senin, bu dağ benim" dolaşıp dururdu. Her sene damını 10 kere aktarmak zorunda olduğu minik bir evi, uzak tepelerde birkaç fındık ağacı, evinin bir köşesinde de birkaç parça altını vardı. Bir gün, "Keşke bu altınlar hiç olmasaydı," dediğinde ise iş işten çoktan geçmiş olacaktı. İbrahim bir kış günü evine girdiğinde odanın karışık ve dağılmış olduğunu fark etti. Aklına, yüklüğün altına gizlediği birkaç parça bilezik ve bir çift küpeden ibaret olan altınları geldi. Baktı, altınlar yerinde yoktu. Şaşkına döndü. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez dağ başında, köye bir yabancı girse 1000 köpek havlardı. Bu işi yapanın bir tanıdık olabileceğini düşündü. O gün tüm komşularına uğradı, akrabalarını gezdi, altınları alan kişinin belki çok ihtiyacı vardır. Şeytana uymuş ama her kimse belki altınlarımı geri getirir, diyerek, bir açık kapı bıraktı. Bir ay bekledi. Ne altınlar ortaya çıktı, ne de kimin çaldığı belli oldu. Maçka'ya indiği bir gün arkadaşları ona bir falcıdan söz ettiler. Falcı Fatma, kayıpları buluyor, ihanetleri ortaya çıkarıyor, bağlanmış kısmetleri çözüyordu. Karısını yanına aldı, polise gitmek yerine falcı Fatma'nın Akçaabat'taki evinin yolunu tuttu. Falcı Fatma'yı kum ocağındaki evinde buldular. Falcının büyük kızı Gülistan, gelenleri loş bir odaya aldı. Birazdan yaşlı, derin yeşil bakışlı Fatma Hanım odaya girdi. Kızı, içinde mavi bir su olan bir bardakla onu takip ediyordu. Sofranın etrafına bağdaş kurdular. Fatma Hanım, yandaki çekmeceden üstünde Arapça yazılar bulunan kağıtlar çıkardı. Birkaç tanesini seçti ve mavi su dolu bardağın altına sırayla tek tek yerleştirmeye başladı. Falcı her kağıdı değiştirdiğinde bardaktaki suya uzun uzun bakıyor ve düşünüyordu. Sonunda, "Senin altınlarını büyük abin çalmış. Ama bir ay içinde geri getirecek," dedi. Falcıdan ayrıldığında kalbi kırık, aklı karışıktı. İbrahim'in, kamyonetine yüklediği balıkları köylerde satan Mustafa isminde tek bir abisi vardı. Bir aylık süre dolduğu halde altınlar yerine gelmeyince huzursuz olmaya başladı. Falcıya telefon etti ve altınların hala geri gelmediğini söyledi. Fatma Hanım, "Sana ne dediğimi hatırlamıyorum," dedi. İbrahim bozuldu ama gene de umudunu yitirmedi ve bir ay daha beklemeye karar verdi. Uzun bir ay daha geçti. İbrahim'in, sonradan anlattığına göre, 3 Mart 2001 günü motorlu testeresi için benzin almak üzere Maçka-Trabzon kavşağına indi. Bidonu doldurduğu sırada abisi Mustafa'nın kamyonetini gördü. Yanına gitti, falcının dediklerini anlattı ve altınlarını geri vermesini istedi. Abisi, şaşkınlık içinde falcıya birlikte gidelim dedi. Eğer falcı, "Evet, altınlarını alan bu," derse senin bütün zararını ben karşılayacağım. Falcı Fatma Yaylacık mahallesindeki ikinci evine vardıklarında, Fatma Hanım'ın küçük kızı Kadriye, onları annesinin odasına aldı. Kadriye'nin anlatımına göre, 1,5 yıl sonra bize, İbrahim, Maçkalı olduğunu gizleyerek Araklı'dan geldiklerini söyledi ve çok sinirliydi. Sürekli elindeki bidonla oynuyordu, dedi. Falcı, gelenlere hiç tanımıyormuş gibi bakıp, "Buyurun, derdiniz nedir?" diye sorunca İbrahim çok şaşırdı. "Beni tanımadın mı? Hani kum ocağına gelmiştik de sen, altınlarını abin çaldı demiştin. İşte abim Mustafa karşında. O, altınları almadığını söylüyor," dedi. Fatma Hanım, "Böyle bir fala bakmadığını söyledi ve ben seni tanımıyorum," dedi. Sonra, "Ben 2 bayram arası fal bakmam," diyerek kaçmak istedi. İbrahim üsteleyince, falcı bu kez, "Çalan bu değil," dedi. Bunu duyan İbrahim, çok kızdı, iyice sinirlendi, altınların üstüne, bir de ağabeyine mahcup olmuş, utanmıştı. Suçluluk psikolojisine giren İbrahim, falcı suçunu kabul etse rahatlayacaktı.
Falcının suçu olduğunu ispatlamaya çalışıyordu ama itiraf ettiremiyordu bir türlü. İbrahim, bizi ağabeyimle birbirimize düşürdün. Kur'an'a el basıp önceden söylediklerini tekrar edeceksin, dedi falcı tekrarladı, altınları çalan bu şahıs değil, dedi. İbrahim, Fatma'ya, beni ilk defa gördüğüne dair Kur'an'a el basar mısın, diye sordu. Falcı Kur'an'a el basarak yemin edince bu kez çileden çıkan İbrahim de kitabı alarak el bastı ve daha önce Fatma Hanım'a fal baktırdığını söyledi. Ortalık karışmıştı. Abi Mustafa Ormancı kardeşine dönüp, demek ki sen bana iftira atıyorsun, dedi. İbrahim, falcı Fatma'nın gerçek hırsızı bildiğine inanıyordu. Yeniden fala bakmasını istedi. Fatma Hanım, bütün ısrarlara rağmen fala bakmayı reddetti ve kızına dönerek, misafirlere yol göster de evlerine gitsinler, dedi. Abi balıkçı Mustafa yerinden kalkıp olay yerini terk ederken, şaşkın İbrahim, hayır. Bu kadın yalancı bir cadı. Bu büyücüyü yakıp ortadan kaldırmak gerekiyor, diye bağırıyordu. Eğer fal bakmazsan, seni yakarım, derken benzin bidonunun kapağını, açmaya başlamıştı bile, bir miktar benzini yere döktü. Falcının kızı Kadriye, bidonu İbrahim'in elinden almaya çalışırken, yaşanan arbedede bidon yere düştü ve benzin sobanın sıcaklığı ile alev aldı. Çok kilolu olan falcı kaçamayınca yanarak öldü. Falcının kızı Kadriye o gün yaşadıklarını bize şöyle anlattı, benzini önce yerlere ve perdelere döktü. Sonra da kalanını annemin üstüne boşalttı. Ben elimdeki bidonu almaya çalışırken bizim ayaklarımıza da döküldü. Ormancı kibriti yaktı ve annemin üstüne attı. Ev tutuştu, ayaklarım yanmaya başladı. Bu arada adamın elleri ve ayakları da tutuştu. İbrahim'in mutfağa gittiğini, sonra da kaçtığını gördüm. Yardım için akrabalarımız geldiğinde annem çoktan ölmüştü. İbrahim ise, aylar sonra, aynı günün hikayesini şöyle anlatacaktı. Falcıyı korkutmak amacıyla bidonun kapağını açtım, bu sırada Kadriye'nin üstüme saldırmasıyla benzin yere döküldü. Yangın kibritten değil odada yanmakta olan sobadan çıktı. Su bulmak için mutfağa gittim ama sular kesikti dedi. İbrahim Yeşilyurt ve abisi arkalarında yanmış bir yaşlı kadın, kül olmuş bir ev ve yıkılmış bir aile bırakarak kayıplara karışmıştı. Bu olaydan 19 gün sonra uzaklarda bir köyde, bütün bu olup bitenlerden habersiz yaşayıp giden, yoksul bir gurbetçinin dramı başlıyordu. Ateş Cafer'i de yaktı olay, Akçabat ve Maçka'dan sonra bu kez de Araklı'nın Aytaş köyüne yansıdı. Sözü edilen dramın kahramanı Cafer'in hikayesi ise şöyle. Bir sabah vakti kundakçılık ve cinayet zanlısı olarak Araklı'nın Aytaş köyünde gözaltına alınmış 9 ay 27 gün hapis yatmıştı. Evli ve 2 çocuk babası Cafer, ömrünün neredeyse yarısını gurbette geçirmiş, İstanbul ve Ankara, ardından da Libya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya ve İsrail'de ekmeğini kazanmaya çalışmıştı. Cafer, falcının namını ben de duymuştum. 4 abim de herkes gibi o falcıya gidip hallerini öğrendi. Ama ben falcıya inanmam. 5 Mart 2001 sabahı kızımın eli sobada yanınca, Araklı'ya inip yanık ilacı aldım. Sonra tıraş olup köye, işimin başına döndüm. Bu arada polisler olayın tanığı olan Gülistan ve Kadriye'yi de yanlarına alarak nüfus kayıtlarındaki fotoğrafları incelemeye koyulmuştu. İki kardeş de Cafer'in fotoğrafını görünce, işte bu, İbrahim dediler. Araştırmayı derinleştiren dedektifler, Cafer'in ailesinden 4 kişinin falcıya geldiğini ve olayın olduğu günlerde Cafer'in yanık ilacı aldığını saptadı. Cafer için kabus dolu günler başlamıştı. Jandarma komutanının ve karakol amirinin ısrarlı sorularına rağmen, 2 kız kardeş katilin karşılarında duran kişi olduğunu söyledi. Ve yanında da balıkçı çizmeleri giymiş, Mustafa adında birinin daha olduğunu eklediler. Cafer ısrarla, ben o tarihte köy yolunun yapımında çalışıyordum. Şahidim var, dese de hapsi boylamıştı. Davayı avukat Ali Sürmen üstlenmişti. Avukat mahkemeden Kadriye'nin ifadesinde geçen, balıkçı Mustafa'nın bulunmasını talep etti. Günler geçtikçe esrarengiz balıkçı Mustafa'nın adı gazetelerde yer almaya başlamış. Aradan tam 9 ay geçmişti. Bir gün Cafer'in köydeki evine gelen bir telefon bu düğümü çözdü. Telefondaki meçhul şahıs, aranan Mustafa'nın Galyan köyünden balıkçı Mustafa olduğunu söyledi. Cafer'in eşi bu bilgileri avukata iletti. Jandarma devreye girdi ve 2 kardeş yakalandı. İbrahim, suçunu itiraf edince aylardır cezaevinde yatan Cafer de özgürlüğüne kavuştu. Cafer, İbrahim'e benzemenin kurbanı olmuştu. Bazı kaynaklar İbrahim'in vicdanı dayanmadı kendi teslim oldu dese de, bu pek inandırıcı gelmiyor. Mahkeme savunmasında İbrahim, benzini ağaç motoru için almıştım tesadüfen elimdeydi, yakmak niyetim yoktu, kaza ile oldu dedi. Falcının kızı bilerek kasten yaktı dedi. İbrahim yargılandı ve 15 yıla mahkum oldu.
Yargıtay bozdu, müebbet aldı, daha sonra kanun değişti, cezası yeniden 15 yıla indirildi. Dava yüksek kurula kadar çıktı indi. Dosya en son mahkemeler arası gidip geliyordu. Şu an İbrahim içeride mi, çıktı mı bilemiyoruz. Cafer de yanlış teşhis yaparak, suçsuz yere hapiste yatmasına sebep olan, falcının ailesi aleyhine 60 milyar liralık tazminat davası açtı. Olay hakkında topladığımız bilgiler bu kadar. Peki altınlar bu olayın neresinde, altınları kim çaldı? Fal deyip geçmeyin. Sevgiyle kalın.